Merhaba arkadaşlar, Taman YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle tunus işi tekniğiyle yapılmış çok hoş bir model paylaşacağım. Modelim bu şekilde. Hem farklı hem çok hoş duruyor. Patiklerde, bebek battaniyelerinde çok harika durur diye düşünüyorum. Hem de çok kolay bir yapılışı var. Gerçekten çok basit arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim yakından. Evet bakın. Modelim bu şekilde. Hem de çok keyifli bir yapılışı var. Yapımında şöyle orta kalınlıkta bir ip kullandım. Ve 3 numara tunus şişi kullandım. Hemen modelimi şöyle size göstereyim. Şimdi birlikte yapımına geçelim. Evet, modelim bu şekilde. Şimdi arkadaşlar hemen ipimi alıyorum. Sayılarını tek sayı üzerine başlarsak modelimiz tam denk geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle istediğim uzunluğa gelinceye kadar zincir çekerek başlıyorum. Evet. Bakın şimdi ben 15 tane zincir çektim. Şimdi 15 tane zincirimi çektim. Her bir zincirimden şöyle örgümü şu şekilde çeviriyorum. Daha düzgün duruyor alt kısmı arkadaşlar. Çok fazla kıvrılma yapmıyor o zaman hem de. Buradan bakın her bir zincirimin içerisinden bir tane ilmek çıkartıyorum. Toplamda 15 tane ilmeğim oluyor. Her bir zincirimin içerisinden bir tane ilmek çıkarıyorum. Dediğim gibi. Evet, yine de sayalım yanlış olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Saymamın amacı tek sayı olmasını istediğim için saydım. Yoksa hiçbir sıkıntı yok. Şimdi normalde genellikle burada rengimizi değiştiririz. Ben burada değiştiriyorum rengimi. Modelimiz bu şekilde. Hemen şöyle ipimi bağlıyorum. Bu şekilde daha garanti oluyor. Kesinlikle de çözülme yapmıyor. O yüzden ben bu şekilde bağlayarak ekliyorum iplerimi hep. Evet. Şimdi arkadaşlar diğer ipimi aldım. Yine her zaman yaptığım işlemi yapıyorum. İlk ilmeğimi tek, diğer ilmeklerimi ikişer ikişer çekerek bu şekilde sıramın başına kadar geliyorum. Evet bakın bu şekilde sıramın başına kadar geldim. Şimdi artık modelimi yapmaya başlıyorum. Ne yapıyorum? Bakın hemen yanındaki ilmeğimi ördüm. Bunu bu şekilde düz olarak ördüm. Bir sonraki ilmeğimi normal örmüyorum. Şu yanındaki boşluk var bakın arkadaşlar. Bu boşluktan alıyorum bu şekilde. Bir sonrakini normal ördüm. Bir sonraki ilmeğimi bu şekilde örmüyorum. Şöyle ara boşluğundan alarak ördüm. Hemen yanındakini düz ördüm. Bir sonrakini bakın bunu şöyle ara boşluğundan aldım. Hemen yanındakini düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi ara boşluğundan aldım. Şu şekilde. Sıradakini düz ördüm. Bir sonrakini şöyle ara boşluğundan aldım. Bunu düz olarak ördüm. Bir sonrakini ara boşluğundan alarak ördüm. Şimdi bunu ve sıramın sonundaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Evet bakın. Şimdi beyaz ipimi bırakıyorum. Her sıramızda bu şekilde sıra sonumuza geldiğimizde ipimizin rengini değiştiriyoruz. Yine ilk ilmeğimi tek, diğer ilmeklerimi ikişer ikişer çekerek bu şekilde sıramın başına kadar gidiyorum.
Şimdi arkadaşlar modelimizin mantığı şu. Şu uzun olan ilmekleri hep düz örüyoruz. Bakın artık kendi belli etti. Alttaki ilmeklerimizi ön kısmından alıyoruz. Yapalım birlikte. Bakın bunu bu şekilde örmüyorum. Bu küçük olan ilmeğim. Bunu hemen önündeki yuvadan aldım. Şu uzun olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın sonrakini hemen sol tarafındaki yuvadan bu şekilde ilmek çıkardım. Uzun olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu küçük ilmeğimi hemen önündeki yuvadan ördüm. Bir sonraki bunu bu şekilde ördüm. Bu küçük ilmeğimi, kısa kalan ilmeğim bakın. Bunu bu şekilde ördüm. Uzun duran ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu şekilde hep aynı mantıkla yapılan bir model arkadaşlar. Evet. Bu benim bakın küçük duran ilmeğim. Bunu buradan alıyorum. Sıramın sonundaki ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar kahve ipimi bıraktım. Toprak tonunu. Beyaz ipimi aldım. Yine ilk ilmeğimi tek, diğer ilmeklerimi ikişer ikişer çekerek sıramın başına kadar gidiyorum. Evet, dediğim gibi bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Patik yapımında kullanabilirsiniz bu modeli. Dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Büyük bayan yeleklerinde de kullanabilirsiniz. Evet ama battaniye çok hoş olur diye düşünüyorum. Şimdi bir sonraki sıramıza geldik. Bakın ilmeklerim çok belli. Uzun olan ilmeklerim hep düz olarak her zamanki gibi yani şöyle tunus tekniğiyle normal olarak örüyorum. Küçük olan ilmeğimi hemen sol tarafındaki boşluktan alıyorum. Ona dokunmuyorum. Bakın bu benim uzun ilmeğim. Çok belli zaten. Onu bu şekilde ördüm. Diğerini önündeki minik boşluktan alarak ördüm. Uzun olanı bu şekilde örüyorum. Hemen öndeki minik ilmeğimi sol tarafındaki boşluktan alarak ördüm. Uzun ilmeğimi normal ördüm. Diğerini bu şekilde. Evet. Şimdi bu şekilde sıramı tamamlayayım. Birkaç sıra çıksın nasıl durduğunu görmeniz için. Evet bakın bu şekilde. Şimdi tekrar diğer ipimi aldım. Hep sıra sonunda rengimi değiştiriyorum. İlk ilmeğimi tek, diğer ilmeklerimi 2-2 çekerek sıramın başına kadar gidiyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın uzun ilmeklerim yine belli. Şu benim küçük olan ilmeğim. Hemen bakın ikinci ilmeğimi bu şekilde aldım. Uzun duran ilmeğimi bu şekilde ördüm. Minik ilmeğimi bakın hemen sol tarafındaki boşluktan batıyorum. Diğer uzun duranı bu şekilde örüyorum. Bunu bu şekilde boşluktan batıyorum. Uzun duranı normal örüyorum. Bakın bu benim küçük duran ilmeğim. Onu önünden aldım. Uzun duran yani alttan çektiğim bir önceki sırada onu bu şekilde ördüm. Evet arkadaşlar bakın modeli bu şekilde ortaya çıktı. Dediğim gibi battaniye yapımında kullanabilirsiniz. Çok hoş bir model oldu. Kahve tonuyla da bu şekilde durdu. Evet, modelim böyle. Umarım sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Çok keyifli, kolay da bir model. Umarım sizler için de öyle olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.